Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda yine diğer örgülerimizden kalan ipleri değerlendirme çalışması olan bir yelek yapacağız. Yeleğimin büyüklüğü 1-2 yaş aralığına uygun arkadaşlar. Roba kısmını sade renkle yaptıktan sonra beden kısmına diğer iki rengimi ekledim. Renklerimin markası beyaz ipim Kartopu Baby One, pembe ipim de yine Kartopu Baby One, yeşil ipim ise Nako Elite Baby. Nako Elite Baby ipi birazcık çekerek yaptım ben bu örgümde. Kalınlığı biraz bu örgülerimden kalın olduğu için ipimizi çekerek ördüm. Siz isterseniz aynı marka renklerde kullanabilirsiniz veya diğer örgülerinizden kalan iplerle birbirine kalınlığı eşit olan iplerle yapabilirsiniz. Sade renkte örülebilen bir model. İki renkle de yapabilirsiniz. Erkek bebeklere gidecek şekilde renklerini ayarlayıp erkek bebeğe de örebilirsiniz yeleğimize. Yeleğimize yaka kısmından tırtıklı örgü başlama ile başladım. Daha sonra ayrımları yaptıktan sonra yıldız roba artma tekniği uyguladım. Bir de yaka düşürme çalışması yaptım arkadaşlar. Roba kısmını tamamladıktan sonra kol kısmını tığ ile yine yakaya uygun bir şekilde tırtıklı şekilde kesim yaptım. Beden kısmına da modelimi uyguladım. Size önemli bir hatırlatma olarak bunu hatırlatmak istiyorum. Modeli çok seven takipçilerim var ve Instagram'a attığım zaman özellikle modelin çoğaldığını veya yana kaydığını söylediler. Modelde hiçbir sorun yok arkadaşlar. İlmeklerinizi benim gibi kurmaya başlarsanız 3 ilmekle kurup daha sonra artma ilmeğini ekleyip birinci ilmeği ikisinin üzerinden atarak başladım ve diğer kısımda da aynı şekilde bitirdim. Ayrıntılı şekilde anlattım. Benim gibi kurulum yaptığınızda modelinizde çoğalma veya kayma olmayacaktır. Hiç merak etmeyin, gönül rahatlığıyla örebilirsiniz. Diğer bayan örgülerine de gidecek bir model. Yelekte eliniz alışır ve daha sonra yeniden diğer örgülerinizde kullanabilirsiniz. 6 tane düğme kullandım. 13 çizgi haroşa ile ilik yerlerini açtım. Bir de hatırlatmak istediğim, modelimiz açan bir model olduğu için eğer 3,5'la yaparsanız, ki ben 3 numara ile ördüm, 3,5'la yapan arkadaşlar kol altlarına 3'er ilmek artma ekledim. Siz bunu eklemeyin arkadaşlar. 3,5'la ve eli sıkı olan arkadaşlar kol altına ilmek eklemeyecek ki benim yeleğimden 6 ilmek daha az olacak yeleğiniz. Ama eli sıkı olan arkadaşlar ve 3 numara ile yapanlar benimle aynı ilmekte yapabilir. Aklıma gelen hatırlatmalar bu kadar arkadaşlar. Şimdi hep birlikte yeleğimize başlayalım. Hepinize Nevşehir'den selamlar, sevgiler yolluyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Yine diğer örgülerimizden kalan iplerle bir çalışma yapacağız. Roba kısmını pembe renkle yapacağım. Beden kısmına geldiğimde yeşil ve beyaz renk ekleyerek iki renkli bir model çalışacağız ama 3 renkle öreceğiz. Daha önceki yıldız yelekteki gibi bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Değişik model uygulayacağız beden kısmında. Bir de bu roba çok beğenilip sevildiği için pembe renkle çalıştığım roba kısmını tamamladığımda video olarak atacağım. Daha sonra da yeleğin tamamını video olarak yayınlayacağım. Yaka kısmında bu defa tekstil tipi örgü başlama ile değil, tırtıklı örgü başlama ile başlayacağız. Bunun için İplerimizle birlikte bize bir tane 3 numaralı misinalı şiş lazım. Bir de 3,5 numara bu şekilde düz bir şiş lazım. İlk sıramızı tırtıklı örgü için bir tık kalın şişe atıp daha sonra 3 numara ile devam edeceğiz. Şişimiz misinalı şiş 3 milim.
Diğeri 3,5 numara. İplerimde pembe ipim Kartopu marka. Diğer parçada bununla aynısı. Söküntü ipleri de kullanacağım. Bu yelekte hiç bozulmuyor bu markanın ipleri. Diğer ipimde yine 1-2 ilmek için söktüğüm, kullanılmadan söktüğüm bir ipim, yine bozulmadı. Nako marka. Beyaz ipimde Nako marka arkadaşlar. Birbirine uyumlu renklerle, kalınlığı aynı olan tüm renklerle yeleklerinizi yapabilirsiniz. Kaldırıyoruz diğer 3 parça ipimizi ve 3,5 numara olan şişimize 41 tane ilmek atacağız. 41 ilmek attıktan sonra ikinci sırada 40 ilmek ekleyeceğiz. Toplamda 81 ilmeğimiz olacak. Birazcık ip bırakıyorum ve ilk ilmeğimi şişime atıyorum. Yerleştiriyorum. Biraz daha sonraki ilmeklerimi çok sıkı veya bol olmayacak şekilde şişe göre atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, şişte sıkı veya çok bol değil, tam şişe göre atarsanız ilmeklerinizi örgünüzde çok düzgün olacaktır. 41 ilmeği tamamlayıp devam edeceğim. İlmeklerimi attım arkadaşlar. Şimdi sayıp kontrol ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41. 41 ilmekten sonra bir tane düğüm atıyoruz bu kısma. Çok da sıkı olmayan bir düğüm. Şimdi ilk sıramızı yapmaya başlayacağız. İlk sıramız için diğer 3 numaralı şişimi alıyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. İpimi biraz yerleştiriyorum, şişime de ilmeğimi. Daha sonra örgünün alt kısmından, ilmeklerin alt kısmından diğer yöne doğru şişimi dolayıp bir tane ilmek alıyorum. İlmeği tutuyorum şişimde. Sarı renkli şişimden bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ilmeklerin alt kısmından şişimi bu şekilde tuttum ve bir ilmek aldım. Sarı renkli şişimden 3,5 numaradan bir ilmek daha ördüm. Tekrar şişimi tutuyorum. Bu şekilde bir ilmek doluyorum. Şişimde tutup bir düz ilmek örüyorum. Yeniden yine ilmek doluyoruz. Şişte tutup sarı renkli şişimizden bir ilmek örüyoruz. Yeniden doluyorum. Yine ilmeğimi doladım ve bir tane düz ilmek ördüm. Doluyorum. Düz ilmek örüyorum. Şişimizdeki görüntüsü bu şekilde ikişer ikişer olarak görünecek. Tekrar dolayıp düz ilmeğimizi ördük. Diğer yöne doğru bu kısımdaki 6 ilmek kalana kadar devam edip tarifi bu kısımda devam edeceğim. Tüm ilmeklere aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Sağ yönde ise son olarak düz ilmek ördüm. Bir tane ilmek doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yeniden bir tane dolayıp düz ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. Düz ilmek örüyorum. Tekrar doladım. Yine ilmeğimi düz örüyorum. Doluyorum. İlmeğimi düz örüyorum.
Bir tane ilmeğim kaldı. Yine son olarak bir tane doladım ve diğer kalan ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Çeviriyoruz. Örgüyü diğer şişi bırakıyoruz. 3 numara ile şimdi tüm ilmeklerimizi haroşa örmeye başlayacağız. Ben ters ilmekle haroşa örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi her iki yönden de ters örerek haroşa örgüye dönüyoruz. Devam edip ilik açma mesafesine kadar her iki yönden de haroşa örgü yapacağım. Daha sonra ilik açma ile tarife devam edeceğiz. Diğer yüzden bir sıra haroşa ördüm. İpimiz sağ yöndeyken bu kısım düz yüz, ikinci sıra haroşam arkadaşlar. Yaptığımız tırtıklı örgü başlamada bu şekilde. Hiçbir değişiklik yapmadan devam edip ilik yerine kadar bu şekilde ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Yeleğimizde yaka bandında ilerledim arkadaşlar. Düz yüzden 1 2 3 çizgi haroşa ördüm. Sırayı tamamlamadım. Sol yöndeki şişime 2 4 6 7 ilmek bıraktım. Diğer yüzde de 1 2 3 çizgi haroşam var. Örgüyü başladığım ipim sağ yönde. Bu kısma şimdi 2 sıradan oluşan ilik yerini açacağız. 7 ilmekten oluşacak bandımız 2 4 6 7. İlikten önce de 4 ilmeğimiz kalacak. Onun için bir ilmek daha haroşa örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir tanesini kesmiş oldum. Bu sırada başka işlem yapmıyorum. Kalan 4 ilmeği örüyorum. Ters yüze dönüyorum. İlk ilmeğimi aldım. Daha sonra 1 2 3 ilmek daha ördüm. 4 ilmek var şişimde ve 2 ilmeği birden ördüğüm hizadayım. Kestiğim ilmeğin yerine bir tane ilmek doluyorum. Devam edip diğer ilmeklerimi haroşa örüyorum. İlik yerini bu şekilde açmış olduk arkadaşlar. Kız bebek örgüsüne göre açtık yönünü. Örgümüzü katladığımızda bu şekilde ilik yerimiz sağ yönde. Devam ediyoruz. Şimdi düz yüzde 5 çizgi haroşamız olana kadar sıralarımızı tamamlıyoruz. Yeleğimin yaka bandında sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Düz yüzde 1 2 3 4 5 çizgi haroşam var. Diğer yönde 1 2 3 4 5 6. çizgi haroşamda şişimde. Şimdi ayrımları yapacağız. Ayrımlarımızda arkadaşlar örgümüzü 5 parçaya böleceğiz. 1 2 3 4 5. Birinci parçamız ön parça, ikinci parça kol parçası. Bu kısımsa arkası, ikinci kol ve ikinci ön. Roba kısmında bu kısımda olan birer veya ikişer artma yerini yapmıyoruz. Bu roba artışında, yıldız roba artışında direkt 5 parçaya bölüyoruz. Bir önceki yeleğimde yine bu roba artması ile çalışmıştım. Yeleğimin ismi Yıldız Yelek. Kanalımda anlatımı var.
Bu şekilde bir artmamız olacak arkadaşlar. Yapması da kolay ve görüntüsü de çok hoş. Ayrıca yine ön ilmeklerinde kısa satır dönüşü yaparak yuvarlak bir yaka yapacağız. Başlıyoruz. Şimdi başlamadan önce sayı ile de ayrımları göstermek istiyorum. 16 ilmek sayıp bir ayraç takıyoruz. 12 ilmek sayıp bir tane ayraç daha takıyoruz. Arkası için 25 ilmek sayıp ayracımızı takıyoruz. İkinci kol 12 ilmek, ikinci önde 16 ilmek, toplamda 81 ilmeğimiz var. Önler 16 ilmek, kollar 12 ilmek, arkası 25 ilmek. Bu şekilde sayıp ayraçlarımı taktım. Başlıyoruz şimdi. Ön kısmın 16 ilmeğinin içinde 7 ilmeği bant ilmeği, diğer ilmeklerimiz düz örülecek. Robaya 2 ilmek kalınca da yıldız artışı yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Daha sonra bant için 7 ilmeği haraşa örüyoruz. Kenar ilmeği ile birlikte 7 ilmek, 2, 4, 6, 7 ilmeği tamamladık. Ayrıca 2 ilmek kalana kadar düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra bu kısımdaki 2 ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Yönlerini bu şekilde düzeltiyorum. Benim atışıma göre bu şekilde düzeltmem gerekiyor arkadaşlar. Bu artış yerindeki ilmeklerin bu şekilde olması için. Kanalımda ayrıca ayrıntılı anlatımı da var. İlmekleri alttan ve üstten alanlara değişik şekilde tarif ettim. İlmeğimizin yönünü düzelttik. Düzelttikten sonra şişimizi soldan sağa doğru takıyoruz. Bir kez örüyoruz. İlmekleri şişimizde tutuyoruz. Tekrar doluyoruz bir ilmek. Tekrar örüyoruz. 2 ilmekten 3 ilmek ördük. Bir tanesi artma ilmeği. Ayracı alıyoruz. Kol ilmeğinden ilk 2 ilmeği aynı şekilde öreceğim. Birincisinde ilmeklerimi çeviriyorum. İkincisinde gelişine içinden takıyorum şişimi. Bir kez örüyorum. Doluyorum. Tekrar örüyorum. Devam edip 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi alıyorum yine. Düzeltiyorum yönünü. Bu şekilde birazcık genişletip şişimi soldan sağa takıyorum. Bir kez örüyorum. Doluyorum. Tekrar takıyorum. Ördüm tekrar. Şişimde 1, 2, 3 ilmek oldu. Ayracı alıyoruz. Arka kısmın ilmeğinden 2 ilmeği şişime alıyorum. Örüyorum. Doluyorum. Tekrar bir tane daha örüyorum. Pembe ayraca kadar 2 ilmek kalana kadar bu kısımdaki ilmeklerimiz düz örülecek. Saymamıza gerek yok. 21 tane ilmeği düz öreceğiz.
Tamamladık düz ilmekleri. Ayracımızdan önceki 2 ilmeği sağ yöndeki şişimize alıp yönlerini düzeltiyorum. Daha sonra genişletip şişimi soldan sağa takıyorum. Bir kez örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Tekrar örüyorum. 3 ilmek. Ayracı alıyorum. İkinci kol ilmeğinden ilk 2 ilmeği şişime aldım. Bir tane ilmek ördüm, doladım, tekrar örüyorum. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ördük. Daha sonraki 2 ilmeği yine aldık. Yönünü düzelttik. Şişimi takıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir tane ilmek dolayıp bir kez daha ördüm. Mavi ayracımı alıyorum. Karşı yönden ilk 2 ilmeği şişime aldım. Bir kez ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar bir ilmek daha ördüm. Sol yöndeki şişimdeki ilmekleri hesaplıyoruz şimdi. 2, 4, 6, 7 ilmek bant ilmeği. Devamındaki 1, 2, 3 ilmek dönüş ilmeği. 1, 2 ilmek dönüş ilmeği ve bu 2 ilmek de dönüş ilmeği arkadaşlar. 3 kez kısa satır dönüşü yapacağız bu kısımda. Yıldız artmadan sonra 1 2 ilmek daha örüyorum. Örgümü ters yöne çeviriyorum. Şişimdeki ilmekler kalacak. En son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Daha sonra örgümün ipini ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıyorum. İlmeği 2 tane gibi yapıyorum. Ters yüzden ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Mavi ayracı alıyorum. Kol ilmeklerine geçtim. Tamamını ters örüyorum. Ters yüzden de bu sırayı kesmek istemiyorum arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için tamamını öreceğim. Arka kısmın ilmeklerine geldik. Herhangi bir işlem yok. Bu ilmeklerde birebir ters örerek ilerliyoruz. Ayracımı aldım. Kol ilmeklerindeyim. Sarı ayracımı alıyorum. Ön kısmın ilmeklerine geldik. Ön kısmın ilk 3 ilmeğini örüyorum. Yıldız artma yaptığımız ilmekler. İkincisi ve üçüncüsü. Daha sonra bu yönde de dönüşler yapacağız. 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz bant ilmeği. Devamındaki 3 ilmek dönüş ilmeği. 2 ilmek ve 2 ilmek olarak dönüş yapacağız. 3 ilmekten sonra 1 2 ilmek ters örüyorum. Örgünün düz yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm düz ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Daha sonra ipimi ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıyorum. Yine
ilmeğimi 2 ilmek gibi yaptıktan sonra ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmek kalınca ayraçtan önce 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Yine şişimi soldan sağa doğru takıyorum. 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek daha örüyorum. İlmeği şişimden çıkarıyorum. Sarı ayracı alıyorum. Kol ilmeğinden ilk 2 ilmeği yine birlikte şişime alıp bir kez ördüm, 1 ilmek doladım. Tekrar bir kez daha örüyorum. Tekrar ilmeklerimi 2 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Yönünü çeviriyorum. İlmeklerin bir kez örüyorum. 1 ilmek doluyorum. Tekrar örüyorum. Ayracı alıyorum. Arka kısmın ilk 2 ilmeğini şişime alıp bir kez ördüm. Bir tane ilmek doladım. Tekrar ördüm. Artışımız bu şekilde arkadaşlar. Bu düğümümü çözeceğim ve mavi ayracımın bu kısmına ikinci kol ilmeklerine kadar öreceğim. Tarife bu kısımda devam ediyorum. Örgümüzde düz yüzde 1, 2, 3, 4 yerde artma yerleri var. Her düz yüzde 8 ilmek artacak. Ters yüzde artma yok arkadaşlar. Ters yüzde ilmeklerimizi ters örerek sırayı tamamlıyoruz. Bu kısımdaki dönüşler bitene kadar tarife devam edeceğim. Mavi ayracıma yaklaştım. Düz yüzdeyim. Ayraçlarımı özellikle farklı taktım. Düz yüzde sağ yönde sarı ayraç, sol yönde mavi ayraç. 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Ayracımdan önce 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi aldım yine. Düzeltiyorum. Bu şekilde 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek doluyorum. Tekrar 1 ilmek daha örüyorum. Ayracı alıyorum. Ön ilmeklerinden ilk 2 ilmeği şişime aldım. Bir kez ördüm. Bir tane doladım. Tekrar ördüm. Devam ediyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düzden sonra dönüş yaptığımız ilmekteyiz. Bu ilmeğimize şişimizi sol yönden sağ yöne doğru iç kısımdan bu şekilde takıyoruz ve düz örüyoruz. Yerleştiriyoruz. Daha sonra sol yöndeki şişten yine 1 2 ilmek örüyoruz. Diğer ilmekleri şişimizde bırakıp örgümüzün ters yüzüne dönüyoruz. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Örgümün ipini ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıyorum. İlmeği çekiştirip yine ikili gibi yapıyorum. Daha sonra ilmekleri ters örüyorum. Ayracı alıyorum. Kol ilmeklerini örmeye başlıyorum. Ters yüzden sıramı bu şekilde örüyorum. Sarı ayracıma 5 ilmek kalana kadar devam edip bu kısımda tarife devam edeceğim. Kol ilmeklerindeyim. 5 ilmeğim var. Devam edip bu ilmekleri de ters örüyorum. Sarı ayracı alıyorum. Ön kısmın ilmeklerini örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördükten sonra dönüş yaptığımız ilmekteyiz.
ilmeğimizi öreceğiz. İpimizi örgünün ters yönüne atıyoruz. Daha sonra şişimizi düz yüzden ters yüze doğru bu ilmeğin bu şekilde içine takıyoruz arkadaşlar. Düz yüzden ters yüze doğru taktım ve bu kısmı şişime aldım. Daha sonra ipimi doluyorum ve ters örüyorum. Tekrar yapacağım. Diğer yüzden taktım, ipimi aldım, doladım ve ters örüp şişimden çıkarıyorum. Yerleştiriyorum biraz. Daha sonra 1 2 ilmek ters örüyorum. Diğer ilmekleri şişimde bırakıp örgünün düz yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Daha sonra ipimi ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıp çekiştiriyorum ve ilmeğimi ikili gibi yapıyorum. Düz olarak ilmeklerimi örüyorum. 2 ilmek kalınca yine şişimden alıyorum, yönünü düzeltiyorum. Şişimi soldan sağa takıp bir kez örüyorum, bir ilmek doluyorum, tekrar bir kez daha örüyorum. Sarı ayracımı aldım, kol ilmeğinden ilk 2 ilmeği şişime aldım, bir kez ördüm, bir ilmek doladım, tekrar ördüm. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Bu kısımlarda da aynı artmaları yapıyorum. Mavi ayracımın artma ilmeğine kadar, bu kısma kadar örüp bu kısımda tarife devam ediyoruz. Mavi ayracıma doğru örüyorum. 2 ilmeğim kalınca yine yönünü düzeltiyorum. Şişimi soldan sağa doğru takıp bir ilmek örüyorum. Bir ilmek dolayıp bir ilmek daha örüyorum. Ayracı alıyorum. Ön ilmeklerinden ilk 2 ilmeği birlikte alıp bir düz ördüm, bir ilmek doladım, tekrar ördüm. Daha sonra düz ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördükten sonra yine kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğimizdeyiz. Şişimizi soldan sağa doğru ilmeğimize takıp düz ördük. Diğer yönde 2 4 6 8 10 ilmeğimiz var. 7 ilmek bant ilmeği, 3 ilmekle dönüş yapacağız. 1 2 3 ilmek örüyorum. 7 ilmeği şişimde bırakıp örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıyorum. Daha sonra ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Sarı ayracın bulunduğu bölüme kadar ters yüzden 4-5 ilmek kalana kadar örüyorum. Ters yüzde yine sarı ayraca yaklaştık. İlmeklerimizi örüyoruz. Ayracımı alıyorum. Daha sonra ön kısmın ilmeklerini örüyorum. Çift gibi olan bu dönüş yaptığımız ilmeğe gelince yine arkadaşlar ipimi örgünün ters yüzüne atıyorum. Şişimi düz yüzden ters yüze doğru bu şekilde ilmeğime taktım. Daha sonra ilmeğimi ters örüp şişimden çıkarıp yerleştiriyorum. 2 4 6 8 10 ilmeğim var. Sol yönde 3 tanesini örüyorum. 1 2
3. Diğer 7 ilmeği şişimde bırakıyorum. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. İlmeklerimi düz örerek artma yerine kadar devam ediyorum. Artma yerine gelince yine 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Şişimi takıyorum. Soldan sağa doğru bir ilmek örüp bir ilmek dolayıp bir ilmek daha örüyorum. Bu kısımda ilmekleriniz çoğaldıkça dönüşleri çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. 2 2 3 olarak dönüş yaptık ama eğer isterseniz 1 1 2 3 de olabilir veya ilmekleriniz çoğaldıkça 2 2 2 veya 3 bu kısımdaki ilmekleri istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Banttan önceki ilmekleriniz 3 tane olursa biraz daha yuvarlak olur, sivri olmaz. Sivri olunca da benim hoşuma gitmiyor zaten. Bant ilmeği ve devamında 3 ilmek ayarlayıp kalan ilmekleri istediğim şekilde yapıyorum. Devam ediyoruz. Artmamızı, kol ilmeklerinin artmasını yaptık. Daha sonra ilmeklerimizi düz örerek düz yüzden bu şekilde ilerleyip yine bu kısımda tarife devam edeceğim. Düz yüzde mavi ayracıma doğru örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Artma ilmeklerimi şişimden alıp yönünü çeviriyorum. Bir kez ördüm, bir ilmek doladım, tekrar ördüm. Ayracımı alıyorum. Ön ilmeklerinden ilk 2 ilmeği şişime aldım. Bir kez ördüm, bir ilmek dolayıp tekrar ördüm. Devam edip ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz ilmek ördüm. 9 düz ilmekten sonra dönüş yaptığım ilmekteyim. Şişimi yine düz yüzden soldan sağa doğru takıp ilmeğimi düz örüp şişimden çıkartıp yerleştiriyorum. 2 4 6 7 ilmeğim var. 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. Dönüyorum ters yüze. Ters yüzden bandımı örüyorum. Daha sonra ilmeklerimi ters örerek devam edeceğim. Bu yönde dönüş yaptığımız ilmekleri tamamlamış olduk arkadaşlar. Mavi ayraca kadar örüp duruşunu göstereceğim. Yakamızın görüntüsü bu şekilde. İlik yerimizde bir tane açtık. Diğer ilik yerini 13 çizgi haroşa sıradan sonra açacağım arkadaşlar. Hatırlatma yapayım diğer ilik yerleri için. 13 çizgi haroşa olunca ikinci ilik yerini açıyoruz. Ters yüzden sırama devam ediyorum. Sarı ayracın olduğu bölümde tarife devam edeceğim. Ters yüzde sarı ayraca yaklaştık. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Ayracımı alıyorum. Daha sonra ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Artma ilmeklerini 3 tane ördüm. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane ters ilmek ördüm. Dönüş yaptığım ilmeğime geldim.
İpimi örgünün ters yüzüne atıyorum. Şişimi de düz yüzden ters yüze doğru taktım. İlmeğimi dikkatlice ters örüp şişimden çıkardım. Biraz yerleştiriyorum. Daha sonra 2, 4, 6, 7 ilmek bandımı haroşa örüyorum. Tamamladık sırayı. Dönüşlerimizi yaptık arkadaşlar. Bu kısımdaki yıldız artmalarımız da kendini belli etti. Şimdi sadece artmalarımızı yaparak robamıza devam edeceğiz. Yedi ilmek bant ilmeklerini örüyoruz. 2, 4, 6, 7. Daha sonra ilmeklerimizi ayracımıza kadar 2 ilmek kalana kadar düz örüyoruz. İki ilmek kalınca çeviriyorum yine. Şişimi takıyorum. Bir kez örüyorum, doluyorum bir ilmek, tekrar örüyorum. Dönüş yaptığımız ilmeklerimizde bu şekilde görüntüsü. Oyuntumuzun tariflik bir şey kalmadığı için yeterli ilmek ve artma sayısı olana kadar robamda devam edeceğim. Daha sonra tüm roba boyunca haraşo örgü yapacağız. Haraşo örgüye gelene kadar yeterli büyüklüğe ilmek sayısına ulaşana kadar bu şekilde örüyoruz. Düz yüzlerde 8 tane artmamız var. Yeleğimizin robasında ilerledim arkadaşlar. Ölçü olarak santimle ölçeceğiz. Bir de artma sıralarını sayacağız. Örgümüzü bu şekilde düzeltip mezurayla ölçüyoruz. Örgümüzün yüksekliği 12 santim. Artma sıraları ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane artma yaptık. Şimdi ilmeklerimizi haraşo öreceğiz. Haraşo örerken artma yerlerindeki artma ilmeklerimiz düz olacak. Diğer yüzden de ters öreceğiz. Düz ilmekle haraşo örenler bu kısımdaki 6 tane artma ilmeğini ters örecek arkadaşlar. İlk sıra haroşamı ön kısımdan bu kısma kadar ördüm. Artmalarımı şimdi tarif edeceğim. Haroşa sıralarda nasıl yaptığımı. 2 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. 2 ilmeğimiz kalınca çeviriyoruz yönünü. Bir kere örüyoruz, doluyoruz, tekrar örüyoruz. Diğer yönde de işlemimiz aynı. İlk 2 ilmeğimi aldım, bir kez ördüm, doladım, tekrar ördüm. Artmalarımı yaptım. Diğer ilmekleri haroşa örgüye dönüyorum. Düz yüzde artmalarımızı yapacağız. Diğer yüzden bu ilmeklerimiz düz yüze düz yansıyacak şekilde örülecek. 4 çizgi haraşo olana kadar örgümüze devam ediyoruz. Yeleğimizin robasında
1 2 3 4 çizgi haroşayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi ön kısmın ilmeklerini yine haroşa örerek ilerleyeceğiz. Ön kısma bu kısımda bir artma daha ekleyeceğiz. Daha sonra kol ilmeklerini kapatacağız. Arka kısımda ise sağ yöne ve sol yöne birer tane daha artma ekleyip arka kısmın ilmeklerini de 5. çizgi haroşa öreceğiz. Daha sonra ikinci kol ilmeklerini de kapatacağız. Diğer ön bölüme de bu kısımda yine bir artma ekleyerek öreceğiz. Başlıyoruz. Şimdi ölçü olarak ilmeklerimi sayısını söyleyeceğim arkadaşlar. Ön ilmekleri 38 ilmek. 38 ilmeğim var. Bir tane daha artma ekleyeceğim ve 39 ilmek olacak. Kol ilmekleri 56 ilmek. Arkası ise 69 ilmek arkadaşlar. Bu seviyede kol ilmeklerini kapatmış olacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Daha sonra ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum. Kol kısmındaki ilmekleri de yaka kısmındaki gibi tırtıklı bir örgüyle kapatacağız. Bu kısma kadar örüyorum. Artma yapacağımız bölümde bu kısımlarda tarife devam edeceğim. Kol ilmeklerine yaklaştım. Ön kısımdan 2 ilmek kalana kadar ördüm. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Yine bu şekilde düzeltiyorum. Daha sonra bir kez örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Tekrar bir ilmek daha örüyorum. Ön kısımda 39 tane ilmeğimiz oldu. Tığımı alıyorum. Şimdi tığla kol ilmeklerini kapatacağım. Tığım 2 numara arkadaşlar, 1,75 milim. Çok da kalın değil. Önceki ince tığlardan biraz eski bir tığım var. Bu kısımdan bir tane ilmek alacağım. Son ördüğüm bu artma ilmeklerinin son ilmeğin arasından, sonuncu ilmeğin bu kısmından tığımı takıyorum. Bir tane ilmek alıyorum, yerleştiriyorum. Daha sonra kol ilmeklerinden 2 tane ilmek alıyorum tığıma. Düz örüyorum. Ördüğüm ilmeği bu kısımdaki ilmeğimin içinden kaydırıp ilmekleri şişimden çıkarıyorum. Yerleştiriyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra bu 2 ilmeği kol bölümünden ördüğümüz 2 ilmeğin içinden tığımı takıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Tığımda 2 ilmek var. İkisini birlikte örüyorum. Devam edip yine 2 tane ilmek alıyorum tığıma. Düz örüyorum. Aldığım ilmeği bu ilmeğimin içinden kaydırıyorum. Daha sonra 1 2 zincir çekiyorum. Yine 2 ilmeğimin içine tığımı takıp bir ilmek alıp ikisini birlikte örüyorum. Yeniden 2 ilmek alıyorum. İlmeğimin içinden kaydırıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İlmeklerin içinden bir ilmek daha alıp ikisini birlikte örüyorum. Yine 2 ilmek aldım, kaydırdım. 1 2 zincir çektim. Tekrar tığımı taktım. Bir ilmek alıp ikisini birlikte ördüm. Yeniden 2 ilmek aldım. Kaydırıyorum bu kısımdan. 1 2 zincir çekiyorum.
ilmeklere takıp tekrar örüyorum. Yeniden 2 tane ilmeği ördüm, kaydırdım, 1 2 zincir çektim, 2 ilmeğin içinden tığımı takıyorum, ilmek alıp örüyorum. İlmeklerimizi bu şekilde kapatacağız arkadaşlar. Bu kısma kadar devam ediyorum. 4 ilmek kalana kadar kapatıp tarifi bu kısımda devam edeceğim. İlmeklerimin kapatılmış hali bu şekilde. Son olarak ikisini birlikte ördüm. Yeniden 2 tane ilmek alıyorum. Tığıma örüyorum, kaydırıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar ilmek alıp ikisini birlikte örüyorum. Son kalan 2 ilmeğimi aldım tığıma. Aldığım ilmeğimi kaydırdım. 1 2 zincir çekip 2 ilmekten tekrar ilmek alıp ördüm. Şimdi arka kısmın ilmeklerini öreceğiz. Son olarak kalan bu ilmeği şişime alıyorum. Arka kısmın ilmeğine ilave edeceğiz. İlk 2 ilmeği şişime alıp artmamı yapıyorum. Yerleştiriyorum. Daha sonraki diğer ilmekleri yine haroşa örmeye başlıyorum. Yeleğimizin arkasında 69 ilmeğimiz vardı. Bir ilmek kol ilmeklerini kestiğimiz ilmeği ilave ettik. Bir tane artma ekledik. Bir artma da bu kısımda ekleyeceğiz. 3 tane ilmek eklemiş olunca 72 ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Tarife bu kısımda artma yerinde devam ediyorum. Arka kısmın ilmeklerinde 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Şişimi takıyorum. Bir kez örüyorum. Bir ilmek dolayıp bir kez daha örüyorum. Tığımı alıyorum. Tekrar son ilmeğin bu kısmından tığımı taktım. Bir tane ilmek alıyorum, yerleştiriyorum. Daha sonra kol ilmeklerinden 2 tane ilmeği tığıma alıyorum. Aldığım ilmeği ilk ilmeğin içinden kaydırıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Daha sonra bu 2 ilmeğin içinden tığımı takıp bir ilmek alıp ikisini birlikte örüyorum. Yine 2 ilmek alıyorum. Ördüm. İlk tığımdaki ilmekten kaydırdım. 1 2 ilmek taktım. 2 ilmeğe taktım. Bir ilmek alıp ördüm. Yeniden 2 tane ilmek alıyorum tığıma, örüyorum. 1 2 zincir çekip tekrar tığımı takıyorum ve örüyorum. 2 ilmek aldım, kaydırdım, 1 2 zincir çektim, 2 ilmeğin içinden tığımı taktım, ilmeğimi alıp ördüm. Yeniden 2 ilmek örüp kaydırıyorum. Aynı şekilde diğer kolda olduğu gibi ilmeklerimizi bu şekilde kapatıyoruz. Devam edip tarife
bu kısımda devam edeceğim. İkinci kolun ilmeklerini de kapattım arkadaşlar. Katlıyorum kolumu. İlmeğimi yine sağ yöndeki şişime aldım. Bu ilmeğimizi de ikinci önün ilmeklerine ilave ettik. Bu ilmekle birlikte bir tane de artma yapınca bu kısımda 40 tane ilmeğimiz oldu. Diğer ön için ters yüzden bir tane gizli artma ekleyeceğiz bu kısımda ve eşitleyeceğiz. Yerleştiriyorum ilmeğimi. Daha sonra ilk iki ilmeği şişime alıyorum. Bir kez örüyorum, doluyorum. Bir kez daha örüp artmamı ekliyorum. Daha sonra ilmeklerimi haroşa örüyorum. Düz yüzden haroşa sıramı tamamlayacağım. Ters yüzden de yine haroşa öreceğiz. Yani ilmeklerimizi ters öreceğiz arkadaşlar. Ters yüzde bu kısımda kol altına ilmek ekleyeceğiz. İlmek eklemek için bu kısımda tarif etmek için bu kısımda tarife devam edeceğim. Ters yüzde kol altındayız. 40 ilmeğimden kalan ilmekleri de ters örüyorum. Şimdi artma ekleyeceğiz. Artma eklemek için arkadaşlar ipimi parmağıma 2 kez doluyorum bu şekilde. Daha sonra şişimi takıyorum. Diğer doladığım kısımdan bu şekilde tekrar yapmak istiyorum. Şişimi taktım. Diğer doladığım ipin bu kısmından ördüm. Daha sonra ipimi çekerek yerleştiriyorum. Birinci ilmeği tekrar doluyorum. Örüyorum. İkinci ilmeği ve üçüncü ilmeği. 3 tane ilmek ekledik. Daha sonra arka kısmın ilmeklerini ters örerek ilerliyorum. Diğer kol altında bu kısımda ilmek ekleme ile devam edeceğiz. 3 tane bu kısma ekleyeceğiz. Bir tane de gizli artma yapacağız ön kısma. Diğer kol altındayız. Arka kısmın son ilmeklerini örüyorum. Tamamladık. Şimdi 3 tane ilmek ekleyeceğiz. Doluyoruz ipimizi parmağımıza. Birinci ilmeğimiz, ikinci ilmeğimiz ve üçüncü ilmeğimizi yerleştiriyoruz. Ön kısmın ilmekleri için 1 2 3 tane ilmek ördüm. 3 ilmekten sonra bir tane daha öreceğim. 4 ilmek oldu. 4 ilmekten sonra bir önceki sıradan bir tane ilmek takıyorum. Düzgün bir şekilde taktığım ilmeği de ters örüyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi de
ters örmeye başlıyorum. Bu bölümde de 40 tane ilmeğimiz oldu. Düz yüze kadar öreceğim. Düz yüzde tekrar ilmek sayımı söyleyip tarife devam edeceğim. Tamamladık ters yüzden sıramızı arkadaşlar. İlmeklerimizde toplamda 158 ilmeğimiz oldu. 40 ilmek bir ön, 40 ilmek diğer ön, 72 ilmek arkası, 6 ilmek de kol altlarına ilave ettik ve toplamda 158 ilmeğimiz var. Model kurulumunu renkli olarak yapacağız. Renk renk öreceğiz. Pembe, beyaz ve yeşil olarak. Modelimiz tersten kurulan bir model. 3 ilmek ve 3 ilmeğin katlarından oluşan 2 sıradan oluşan bir model. Ters yüzde diğer sol yönde yeşil ipimizi bağlayacağımız için düz yüzden bandımızı ördükten sonra ilmekleri düz örerek sol yöne doğru öreceğiz. 7 ilmek bandımı haroşa örüyorum. 2 4 6 7 daha sonra ilmeklerimi düz örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Diğer sol tarafta tarife devam edeceğim. Tamamladık düz yüzden sıramızı. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Pembe ipimizle 7 ilmek bandı öreceğiz. Kenar ilmeğimizi aldık. Daha sonra 6 ilmek daha örüyoruz. 2 4 6 7 ilmekten sonra pembe ipi bırakıyoruz. Yeşil ipimizi alıyoruz. Bağlıyorum yeşil ipimi. Yerleştiriyorum. Son ilmeğimin altına kadar bu şekilde. Pembe ipi bu şekilde bırakıyorum. Yeşil ipimi alıp parmağıma doladım. Modelimin ilk sırası ters yüz. Bütün ilmekleri ters örüyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yok. Birinci sıra için modelin bu şekilde ilmeklerimizi ters örerek sırayı örüyoruz. Bu kısımda ters yüzde sol yönde sıra sonuna doğru tarife devam ediyorum. Sıra sonuna yaklaştım. 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters örüyorum. 7 ilmeğim kalınca 1 2 3 4 5 6 7. Bu kısma diğer pembe renk ipimi bağlayacağım. Benim ipim 2 parçaydı. Kalan ipleri değerlendirdiğimiz için arkadaşlar zaten vardı ama ipiniz tek parçaysa iç kısmından sarıp biraz ayırıp bu kısma bağlayabilirsiniz. Yeşil ipime bağlayacağım bu kısma.
Daha sonra yine yerleştiriyorum. Yeşil ipimi biraz sıkılayıp pembe renk bağladığım ipi alıyorum ve bant ilmeklerini haraşa örüyorum tekrar. Daha sonra bu iplerimizi birer tane tığla düğüm atıp örgümüzün haraşa kısmına gizleyeceğiz. Düz yüze döndük. Düz yüzde yine bandımı öreceğim. Haraşa örüyoruz. Tamamladıktan sonra pembe ipi bırakıp yeşil ipi alacağım. Pembe ipi arkadaşlar yeşil ipin üzerinden bu şekilde atıyoruz. Eğer bu halde bırakır yeşil ipi alırsanız örgünüzün bandıyla örgü arasında bir boşluk oluşur. Her zaman bu ipi yeşil ipin üzerine atıyoruz. Daha sonra yeşil ipi parmağımıza dolayıp modelimizi yapmaya başlıyoruz. Başlıyorum şimdi. Modelin ikinci sırası, birinci sırası sadece ters yüzden tüm ilmekler ters örüldü. Düz yüzden ise 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra ilk ilmeği sol yöndeki şişime alıyorum. Diğer 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Tekrar 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra yine birinci ilmeği şişime alıp diğer 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. Tekrar bir tane ilmek doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Birinci ilmeği yine aldım. Bu şekilde üzerinden attım. Birer tane ilmek artma ekliyoruz. Örgünün çoğalmaması için ilk ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atıyoruz. Başlarken model kurulumunda mutlaka 3 ilmek düz örüp birinci ilmeği atıp daha sonra artmayı ekliyoruz. Diğer şekillerde modeli kurduğunuz zaman model çoğalır arkadaşlar. 2 sıra model ördükten sonra ters yüzden ve düz yüzden diğer renge geçtiğimizde modelimizi daha farklı kuracağız. Yine izah edeceğim değiştirme yerlerini. Devam ediyoruz. Bir ilmek doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Daha sonra ilk ilmeği diğer ikisinin üzerinden atıyorum. Doladım tekrar ilmeğimi. 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra yine ilmeğimi üzerinden attım. Tekrar doladım. 1, 2, 3 ilmek örüp ilmeğimi üzerinden attım. Şişinizde 2 ilmek artma ilmeği, 2 ilmek artma ilmeği, 2 ilmek artma ilmeği, 2 ilmek artma ilmeği, 2 ilmek artma ilmeği ve 2 ilmek. Gayet örmesi kolay bir model. Birazcık modelde ilerlediğimizde siz de çok beğeneceksiniz eminim. Devam ediyorum bu şekilde modelimi kurmaya. 1, 2, 3 ilmek. Birincisini üzerinden atıyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda bu kısımda sol yönde tarife devam ediyoruz. Sıra sonundayız. Son olarak ilmeğimi üzerinden attım. 3 ilmeğin bir tane
ilmek doluyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. Birinci ilmeği ikisinin üzerinden atıyorum. Tekrar bir tane ilmek doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Yeniden birinci ilmeği 2 ilmeğimin üzerinden attım. Tekrar bir ilmek doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Birinci ilmeği yine aldım şişime. Diğer 2 ilmeğin üzerinden attım. Model ilmeklerini tamamladım. Kontrol ediyorum. Tamamen hepsi 2 ilmek ve bir tane artma ilmeği. Sol yönde yine yeşil ipimi pembe ipimin üzerinden bu şekilde atıyorum. Bandı örmek için pembe ipimi alıyorum. Birazcık da yerleştirerek boşluk oluşmaması için bu şekilde yerleştirerek bandımı örüyorum. Çeviriyorum örgünün ters yüzünü. Bant ilmeklerini örüyorum. Ve diğer rengi bağlayacağız. Pembe ipi yine yeşilin üzerinden attım. Yeşil ipim bu kısımda. Beyaz ipi yeşil ipime bağlayacağım. Yerleştiriyorum daha sonra. Yeşil ve pembe ip bu şekilde bekleyecek. Biz beyaz ipimizle modelimizin ikinci aşaması için ters yüzden tüm ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ters yüzden sıramızı tamamladıktan sonra modelimizde ilmeklerimizi kaydırarak tekrar aynı şekilde modeli öreceğiz ama yerlerini değiştireceğiz. 3 ilmeğin ve 1 ilmeğin. Ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Daha sonra düz yüzde modelin kurulumunu tarif ediyorum. Düz yüzdeyiz. Bant ilmeklerimizi örüyoruz. Pembe ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Pembe ipim yine beyaz ipimle şişimin arasında. Beyaz ipin üzerine atıyorum. Başlıyorum modelin kurulumuna. Bir tane beyaz ilmek örüyorum. Yerleştiriyorum ipimi. Daha sonra bir ilmek artma doluyorum. Devamında 1 2 3 ilmek beyaz örüyorum. Birinci ilmeği diğer 2 ilmeğin üzerinden atıyorum, yerleştiriyorum. Yeşil renkle bant ilmekleri ve 3 tane yeşil renk örerek başlamıştık. Beyazla ise bant ilmekleri, bir beyaz ilmek,
Daha sonra artma ilmeği, devamında 3 ilmek örerek başlıyoruz arkadaşlar. Tekrar 1 ilmek artma doluyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Birinci ilmeği 2 tanesinin üzerinden atıyorum. Tekrar 1 ilmek doluyorum. 1, 2, 3 ilmek örüp yine ilmeğimi diğer 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. Yeniden ilmek doluyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum ve ilk ilmeği 2 tanesinin üzerinden atıyorum. 1, 2, 3 ilmek ve attım. Modelimiz 3 ilmekten oluşan bölümler bu şekilde artma ilmeğinin üzerine denk gelecek bu model sırasında. Bir sonraki pembe iple de yine ilk sıradaki yeşil renkle ördüğümüz gibi öreceğiz. Şimdi sırayı tamamlıyorum. Ters yüzde pembe renkle tarif ediyorum. Sıra sonundayız arkadaşlar. Sıra sonunda örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için tarif etmek istedim. Son olarak 3 ilmek örüp 1 ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden attım. 1 ilmek doluyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Birinci ilmeği yine alıp diğer 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. Tekrar 1 ilmek doladım. 3 ilmek düz ördüm. Yine birinci ilmeği şişime alıp 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. 1 ilmek doluyorum. 1 düz ilmek örüyorum. Başlangıçtaki gibi bitiriyorum sırayı. Beyaz ipimi bırakıyorum. Pembe ipimi alıyorum. İlk ilmeğimi örüp birazcık böyle sıkılaştırıp yerleştiriyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi örüyorum. İlik yerlerimizi de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 çizgi haroşa ile açtım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 çizgi haroşadayız. Diğer sırada bir tane daha ilik yeri açacağız. Ters yüze döndüm. Bant ilmeklerini örüyorum. Şimdi pembe ipimizle öreceğiz ama bu şekilde direkt örmeyeceğiz. İpimizi yine atıyoruz. Yeşil ve beyaz ipin altından bu şekilde alıyoruz. İplerimizi yukarı taşımış oluyoruz bu şekilde. Daha sonra devam edip ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde ipleri attığımızda bant ve model arasında boşluk oluşmayacak. Ters yüzde de uzun uzun ipler olmayacak arkadaşlar. Daha temiz bir örgü olacak. Ters yüzden sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde tekrar modeli tarif ediyorum. Düz yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi aldım. Diğer bant ilmeklerini örüyorum. Bandımı ördüğüm pembe ipimi bırakıyorum. Diğer pembe ipimi alıyorum. Yine yerleştiriyorum bu şekilde. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Birinci ilmeği alıyorum. Sol yöndeki şişime ve diğer 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. Yerleştiriyoruz bu kısımdaki iplerimizi çekerek. Daha sonra 1 ilmek doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum ve birinci ilmeği ikisinin üzerinden atıyorum. Tekrar 1, 2,
3 ilmek örüyorum ve üzerinden attım. Tekrar bir ilmek doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Birinci ilmeği atıyorum diğer ilmeklerin üzerinden, ilmeğimi doladım. 1 2 3 ilmek ördüm ve tekrar atıyorum. Tekrar doladım. 1 2 3 bir ilmek doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüp birinci ilmeği diğer ikisinin üzerinden atıyorum. Şişimizde yine bu şekilde ilmeklerimiz 7 tane bant ilmeği, 2 tane düz ilmek, 1 tane doladığımız ilmek, 2 düz ilmek, 1 tane doladığımız ilmek, 2 düz ilmek, doladığımız ilmek şeklinde sıralı olacak. Modelimizin görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Diğer sıramız yeşil renkle yine bant ilmeği 7 tane, bir düz ilmek, daha sonra bir ilmek dolayıp 3 düz ilmek örerek devam edeceğiz. Düz yüzden ve ters yüzden sıramı tamamlayıp yine örgüye yeni başlayan arkadaşlar için diğer model sırasını tarif edeceğim. Modelimiz kendini belli etti arkadaşlar. Bu şekilde düz yüzü ve ters yüzü. Yine düz yüzdeyiz. Şimdi model kurulumunu tarif edeceğim. Bant ilmeklerini örüyorum yine. Pembe ipimi bırakıyorum. Yeşil renkli ipimi alıyorum. Devamında bir tane yeşil düz ilmek örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Devamında 1 2 3 ilmek örüyorum. Birinci ilmeği üzerinden, 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. Yine bir ilmek doluyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. Daha sonra ilk ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. İlmeğimi doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Yine üzerinden birinci ilmeği attım. 1 2 3 ilmek örüp bu şekilde şişimle birinci ilmeği alıp diğer 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Devam edip yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Modelim biraz daha çoğaldığında yine nasıl durduğunu göstereceğim. Çok tatlı oldu bence. Devam ediyoruz. Yeleğimizin modelli kısmında biraz ilerledim arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde modelimizin. Düz yüzü ve sıra boyunca. Modelimiz biraz açan bir model olduğu için çok ilmek eklemedim. Sadece kol altına 3'er ilmek ekledik. Diğer yaşlara göre benden büyük veya küçük ördüğünüzde de bu kadarcık ilmek eklemeniz yeterli. Devam edip yeterli uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Yeleğimizin beden kısmından modelli kısmı tamamladık arkadaşlar. Yeterli uzunluğa geldi. Santim olarak şimdi mezurayla ölçeceğiz. Kol altından ölçtüğümde örgümün uzunluğu 20 santim arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bu şekilde enine veya uzununa çekiştirmiyorum. Normal ölçüyorum ve 20 santim. 20 santim örgüde model sıralarını sayacağız. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38. 38 tane model yapmışız. 38 modelden sonra pembe ipimle ters yüzden ters sıramı ördüm. Düz yüzde model yapmadım. Düz örgüye döndüm. Düz sırayı tamamlayacağım. Diğer yüzden de haroşa örgüye döneceğim. Ters ilmekle haroşa örüyorum. Düz yüzde 5 çizgi haroşa olduğu zaman yaka kısmındaki gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane haroşa çizgi olunca kol kısmında yaptığım gibi ilmeklerimi kapatacağım. Daha sonra yeleğimin ölçülerini tekrar vereceğim. Bittiğinde de yaşını tahmin ederiz arkadaşlar. Zannederim 1-1,5 yaş arası bir yelek oldu. Tamamlayıp işlemleri devam ediyoruz. Tamamladım yeleğimi arkadaşlar. İpimizin kalan iplerimiz bu kadar. Pembe renkten bu kadar kaldı. Yeşilden de bu kadar kaldı. Başlangıçta gösterdiğim beyaz ipim ince geldiği için ipimi Kartopu marka beyaz tüm yumağa değiştim. Tüm yumaktan tam da olarak tüm değildi ama kullandıktan sonra kalan ipim beyaz ipim de bu kadar. Ölçülerine gelince yeleğimizin genişliği 27 santim. Kol altından beden uzunluğu 24 santim. Tüm boy uzunluğu da 38 santim arkadaşlar. 1 yaştan 2 yaşa kadar giyilebilecek ölçüde bir yelek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de düğme kullandım. 13 çizgi haroşa ile ilik yerlerini açtım. Tarifimizin de sonuna geldik. Diğer örgülerinizden kalan birbirine uygun tüm renklerle çalışabilirsiniz. Erkek bebeklere uygun renklerle erkek bebeklere de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.